Yaratıcıları Leonardo Fasoli ve Stefano Sollima olan ve Gianluca Monastra'nın kurgusal olmayan Il Monstro di Firenze kitabından uyarlanan Netflix yapımı Floransa Canavarı, yaklaşık yarım yüzyıl önce İtalya'yı sarsan bir davayı konu alan gerçek bir suç gerilim dizisi. Mini dizi, iyi çizilmiş karakterleri, güçlü performansları ve kapsamlı dönem detayları sayesinde rahatsız edici olduğu kadar izlenebilirliği de yüksek. Suç gerilim dizisi, 4 bölümlük uzunluğu boyunca karanlık ve büyüleyici olsa da, konusunun belirsizliği ve çoğu zaman ilham verici, bazen de sinir bozucu olan doğrusal olmayan anlatımı nedeniyle bazı izleyicileri soğuk bırakabilir. Genel olarak dizi, özellikle kasvetli yapımlardan hoşlananların izlemesine haklı çıkaracak kadar içgüdüsel bir korku sunuyor. Uygulamadaki bazı kusurlara rağmen, Floransa Canavarı, seri cinayetleri nasıl bir zihnin işleyebileceğinin ürkütücü ve etkileyici derecede düşündürücü bir incelemesi. Bunu Netflix'in dehşet verici ve istismarcı Canavar, Ed Gein hikayesinden hemen sonra görmek özellikle ferahlatıcı. Floransa Canavarı, çok daha üstün ve tematik olarak daha sorumlu bir proje ve özellikle de ürkütücü sezonun zirvesine yakın bir zamanda yayınlandığı göz önüne alındığında, dizinin yayıncı platformda ilgi görmesi mümkün. The Monster of Florence nedir? Floransa Canavarı, 80'lerin başında gerçekleşen ve 60'lardaki benzer cinayetlerle doğrudan bağlantılı olabilecek veya olmayabilecek bir dizi vahşi cinayete odaklanan doğrusal olmayan bir topluluk çalışmasıdır. Yerel İtalyan yetkilileri, genç bir çiftin gece geç saatlerde arabalarında vurulup daha da fazla parçalandığı korkunç bir sahne karşısında eşit derecede utanç ve şaşkınlık içindedir. Cinselleştirilmiş ve soğukkanlı suç, geçmişteki diğer yerel sahneleri oldukça tutarlı bir yapıyla yankılar. Genellikle arabaların arkasında, çeşitli şekillerde birlikte olan genç çiftler, soğukkanlılıkla vurulur, cesetler özellikle de kadın kurbanlarınki, benzer şekilde sapkın bir şekilde bıçaklanır ve parçalanır. Daha önceki bir suç, bir mahkumiyet ve hapis cezasıyla sonuçlanmıştır, ancak bu suçların yetkililerin başlangıçta düşündüğünden çok daha karmaşık olduğu kısa sürede anlaşılır. Burada pek bir şey net değil, çünkü Floransa Canavarı çözülememiş bir dizi suça dayanıyor ve anlatı kasıtlı olarak bir tür labirent gibi. İlk 2 bölümünde çoğunlukla evli çift Stefano ve Barbara'nın evindeki gergin bir senaryoyu incelerken en iyi şekilde işliyor. Maddi sıkıntı içindeki çift bir oda arkadaşı için ilan vermek zorunda kalıyor. Salvatore, dizinin sayısız geri dönüşüyle yavaş yavaş aşina olduğumuz cinsellikle dolu, kadın düşmanı rahatsız edici bir geçmişe sahip bir kabusa dönüşüyor. Bu 3 karakter ürkütücü derecede ilgi çekici ve ilişkileri kendilerini göstermeye devam eden şekillerde iç içe geçmiş ve gergin. Floransa Canavarı'nın ilk bölümlerini bu üçlünün rahatsız edici davranışları eşliğinde izlerken, bu türün öncü filmlerinden biri olan Henry, bir seri katilin portresini hatırlamak kolaydır. Tıpkı o meşhur klasik gibi, Floransa Canavarı'nın bu 3 kişilik bölümleri de, cinayet trajedisinin kıyısındaki 3 kişi arasındaki çaresiz ve sapkın dinamikleri ikna edici bir şekilde ele alıyor. Floransa Canavarı'nın karakterleri ilginç ancak anlatımı her zaman tatmin edici değil. Filmin yapım tekniği genel olarak mükemmel. Ancak Floransa Canavarı, filmin yarısından sonra biraz tökezliyor. Senaryonun açıklığı, en ilginç karakterlerin ötesine doğru açıldıkça ve iddialı anlatım teknikleri gerçekten işe yaradıkça, sonuç hem etkileyici hem de biraz dikkat dağıtıcı oluyor. Doğrusal olmayan anlatım, güvenilmez anlatıcılar ve gerçekten etkili olay örgüsü değişimleri karışık sonuçlar doğuruyor. Bu vakaların çözülememiş doğası göz önüne alındığında, buradaki belirsizliğin bir kısmı anlaşılabilir, hatta gerekli. Ancak Floransa Canavarı'na yatırım yapan bazı izleyicilerin, inişli çıkışlı bir temponun ardından gelen sönük son karşısında biraz hayal kırıklığına uğrayacağını tahmin etmek zor değil. Oyuncular burada büyük bir övgüyü hak ediyor. Manyas son derece ürkütücü. Dizinin en unutulmaz anlarının çoğu, Salvatore'nin etrafındaki herkeste uyandırdığı yoğun rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Hatta suçlarının boyutunun tam olarak farkında olmasak bile. Olya'nın canlandırdığı Barbara da oldukça rahatsız edici bir karakter. Floransa Canavarı, dönemin İtalyan toplumunu açıkçası kadınlar için hayal bile edilemeyecek bir cehennem gibi gösteriyor ve Barbara, sosyal ve kişisel koşulların trajik bir kurbanı ve sonunda kendisi veya ailesi için olumlu bir sonuç elde etme şansını daha da yok eden, sonuçları bir nebze de olsa sempatik ve anlaşılır kararlar alıyor. Floransa Canavarı, gerilim dolu, iyi tasarlanmış bir dönem filmi.
Floransa Canavarı'nın teknik çalışmaları tüm bölümlerde muhteşem. Sinematografisi bu yıl televizyonda göreceğiniz en iyilerden biri ve yapım tasarımıyla kostümler genel olarak sürükleyici bir zaman ve mekan duygusuna katkıda bulunuyor. 1983'te geçen bir sahne, artık çok sevilen ama tamamen aynı çizgide olmayan bir filme saygı duruşu niteliğinde. Bir radyo sunucusu, Blade Runner'ın Vangelis müziğini filme büyük saygı duyuluyormuş gibi duyuruyor ve iki genç sevgili katledilmeden hemen önce ünlü yağmurda gözyaşları sahnesini kültürün köklü bir parçasıymış gibi canlandırıyor. Blade Runner, 1982'de çok az kişinin izlediği ve daha da az kişinin beğendiği, eleştirmenler ve gişede kötü bir üne sahip bir filmdi. Bunun ötesinde dönem detayları çoğunlukla tutarlı ve her zaman görkemli. Bu suçların ve konunun tamamen iğrençliğini tuhaf bir şekilde tamamlıyor. Floransa Canavarı'nın en açık şekilde çağrıştırdığı özellik, David Fincher'ın zaman ötesi dönem başyapıtı Zodiac'tır ki, bu da açıkça bir etki bırakmıştır. Bu Netflix gerçek suç mini dizisi aynı seviyelere ulaşmasa da genellikle dikkat çekicidir ve son bölüm bittikten uzun süre sonra bile akıllarda kalır. Floransa Canavarı artık Netflix'te yayında.